Merhaba arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi buradaki XML verilerden bir ticker dönüyor. Yahoo Finans'tan aldığım başka finans verileri var. Onları da ekranın şu sağ tarafında gördüğünüz bölüme yerleştirip size bir ticker nasıl oluşturabiliriz onu göstermeye çalışacağım. Elimden geldiğince CharacterWorks 2024'teki özellikleri kullanmaya çalışacağım ve böylece 2024 ile ilgili güzel bir referans kaynağınız olacağına inanıyorum. Hemen bir motion oluşturuyorum. Bu motion oluşturduktan sonra burada loop belirliyorum. Loop bildiğiniz gibi finish sinyali verene kadar motion'ın ekranda kalacağı anı belli ediyor. Bunu yaptıktan sonra yayındaki ticker'ı referans alabilmem için buradaki pin tuşuna tıklayarak onu ekrana sabitliyorum. Daha sonra Finance Ticker diye oluşturduğum bu yeni motion'da Solid aracıyla buraya bir background çiziyorum. Şöyle iyi gibi mouse'un orta tuşuyla sürgüyle şöyle yaklaştırıp birazcık daha yakından bakalım. Şöyle 50 piksel gibi bir şeydi bu. Öyle olması lazım. Fena durmuyor gibi. Buna hemen background adını verelim. Artık pinle işimiz yok. Pini kaldıralım. Burada bu oluşturduğum background buradaki solid tek renk geliyor. Onun yerine şuradan materyaller içinde iki renkliyi ekleyip şöyle 90 ve 0.5 position için renklere verirsek tam ortada kesişecek iki tane renkten bir background oluşturabiliriz. Şu mavi fena değil gibi. Şöyle de biraz rengini açalım. Şimdi veri tabanından veri almaya geldi. Normalde biz şu şekilde sürükleyip bırakarak verileri bundan evvel kullanıyorduk. Fakat CharacterWorks 2024'te daha güzel bir yöntemimiz var. Şurada gördüğünüz data mapping'i kullanıyoruz. Bu data mapping'i kullanmamızın sebebi de arkadaşlar farklı database'leri çok rahat bununla projeye adapte edebilmemiz. Data Source bölümünden önce Yahoo Finans'ı yani kullanacak olduğum database'i belirliyorum. Daha sonra bu database'te kullanacağım alanları isimlendiriyorum. Yani asset'i mesela diyelim isim olarak seçtim. Şuradaki asset sütununu kullanacak anlamına geliyor. Bunun gibi diğer kullanacak olduğum verileri de data mapping için isimlendiriyorum. Oldukça basit. Bu şekilde isimlendirdikten sonra sıra bunu tabii ki projede kullanmaya geliyor. Bir text oluşturuyorum ve textte şu bölgeye ilk tekstimi yerleştiriyorum. Data mapping'i kullanabilmek oldukça basit. Buraya data mapping diyoruz ve mapping için verdiğimiz ismi buraya yazıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde hemen gördüğünüz gibi geldi. Şu asset tahmin edeceğiniz gibi şurada verdiğimiz isim. Bu isimleri bu şekilde kullanabiliyoruz. Text ile ilgili alt kısımda düzenlemeler yapabilirsiniz. Şöyle sağ tarafta durması uygundur. Burada benim önemsediğim şu size lock yani size kilidi. Bu sayede arkadaşlar şu alttaki autofit değer açıksa bizim yazdığımız yazılar buraya sığacak şekilde sıkıştırılır. Fakat bu sıkıştırma işlemi dikkat ederseniz scale ile oluyor ve fontun tipi bozuluyor. Aspect ratio'su bozuluyor. Şuradan farklı fontları ekleyebilirsiniz. Farklı fontların puntolarını ekleyebilirsiniz. Mesela 32 yapınca bakın 32'yi kullanmaya başladı. Ve oraya çok daha düzgün bir şekilde sıkıştırmış oldu. Bu şekilde arkadaşlar mesela şu anda 32'yi kullanıyor. Eğer daha uzun bir kelime olsaydı bu gördüğünüz gibi 28'i kullanacaktı. Hangisi uygunsa kendisi otomatikman o fontu seçecektir.
Database'ten aldığımız verilere baktığımız zaman da arkadaşlar bazıları küçük harfli. Bunu eğer büyük harfli görünmesini istiyorsanız arkadaşlar buraya case upper yazmanız yeterli olacaktır. Büyük harf kullandığınız zaman buradaki lokal parametresiyle o dilin de belirlemeniz yerinde olur. Bizim mesela diyelim Türkçe'de büyük i var ama İngilizce'de yok. Bazen İngilizce terimleri büyük i ile yazma gibi sorunlar oluyor. O durumda da buradaki lokali kullanabilirsiniz. İlk verimizi aldık data mapping'ten. Buna txt asset ismini verelim. Value'yu alacağız. Value'yu da yine bundan türeteceğiz. Hemen onu da buraya paste edeyim. Ve hemen ismini de değiştirmiş olayım. Ve value'yu da şöyle value'nun geleceği şu sağ tarafa yerleştireyim arkadaşlar. Tabii ki buradaki data mapping'i hemen değiştirmemiz gerekecek ve hemen database'deki value gelmiş oldu ve ilk iki verimizi aldık. Burada bir de sign var, işaret var. İşareti de hemen şunun baş tarafını almak fena olmaz. Artıyor mu, azalmış mı onu anlamak için. Yine buradaki arkadaşlar oluşturduğumuz text değerini alalım. Buna da txt sign diyelim. Şöyle biraz yukarı alayım çünkü onu yerleştirirken rahat görebilmeniz için. Sign'ı bu şekilde koyduktan sonra buradaki mapping değerini değiştireceğiz. Umduğumuz gibi gelmedi çünkü bu Calibri fontu, kullandığım Calibri fontu uygun bir font değil. Times New Roman'da daha geniş karakter şekiller yer alıyor. Times New Roman'a geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi üçgenimiz de düzgün bir şekilde geldi. Şunlara ihtiyacım yok artık. Bunu da şöyle ortalayalım. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar child oluşturmaya çalışacağız. Bu value'nun içinde kullanacağımız için onu sürükleyip value'nun üzerine bırakıyoruz ve burada bir child oluşturuyoruz. Child'ları da text içinde nasıl çağırdığımızı daha önceden anlatmıştık. Şuraya geliyoruz hemen. Child index diyerek kaç numaralı child'sa onun indisini yazıyoruz. Bu tabii ki arkadaşlar 0 ilk child olduğu için bu uygun bir şekilde buraya gelmiş oldu. Şimdi buradaki sıkıntı renk tabii ki düzgün değil. Neden düzgün değil diyecek olursanız arkadaşlar biz normalde işte artışı işte yeşille, azalışı kırmızıyla, farklı renklerle vermeye alışmışız. Bunun da renklenmesi güzel olur. Burada renklendirmek için expression kullanacağız ama RGB değerlerini o expression'a girmek yerine bizim Characterworks'teki Customizer'ı kullanarak renkleri belirlemek daha iyi olur. Böylece ileride de rengi istediğiniz gibi yayından evvel değiştirebilirsiniz. Hemen bir tane renk ekledim. Buna pozitif diyeyim. Bir tane daha ekleyeyim. Buna negatif diyeyim. Bir tane daha ekleyerek buna da neutral, yani standart doğal renk olarak belirleyeyim. İşte bu yeşil olsun, bu kırmızı uygun. Bu da arkadaşlar gri olsun. Tabii bunu expression olarak bunda belirlememiz gerekecek. Hemen dönüyorum. Rengin hemen şu sağ tarafının alttaki oka tıklıyorum. Şuradan expression yazacağımı belli ediyorum. Expression'ın girdisi olarak buradaki biraz evvelki eklediğim renkleri alıyorum. Bu renklerin isimleri önemli değil arkadaşlar. Dikkat ederseniz hemen sol tarafında rakamlar var. Onların hangi atribüt olduğunu belli eden bu atribütler işe yarıyor. Ve burada expression'ımı yazıyorum. Oldukça basit esasında expression. If diyorum, nümerik olarak yani sayısal olarak diyorum.
tırnak açıyorum. 2 nokta üst üste change. Data mapping kullandığım için 2 nokta üst üste kullandım. Ve change'i kapatıyorum. Numerik olarak change sıfırdan büyükse tabii bu ne anlama geliyor? Pozitif anlamına geliyor. Bu durumda alacağı rengi de burada süslü parantez açıyorum. Return diyorum. Köşeli parantez içinde attribute 0 diyorum. Çünkü biraz evvel aldığım renkler içinde attribute 0 pozitif rengi sağlıyor ve attribute 0 hemen burada yeşil rengi verdi. Gerçekten şu anda aldığımız veri bizim pozitifmiş. Sonra negatif için bir çalışma yapmam lazım. Bunu kopyalıyorum. Alt tarafa paste ediyorum. Bunun başına bir else yazıyorum. Bu sefer sıfırdan küçük durumu belli ediyorum. Sıfırdan küçük yani negatif için gelen attribute'ü de yani attribute 1'i de buraya yazıyorum. Sıfırdan küçük ya da büyük değilse aslında ne olur arkadaşlar? Sıfır demektir. Onu da buraya en son else olarak attribute 2'yi belirliyorum. Yani sıfırdan büyükse attribute 0, sıfırdan küçükse attribute 1 negatif. Eğer sıfırsa zaten bu iki seçenekten biri değilse de neutral renk gelecektir. Şimdi bakalım database'te gerçekten öyle mi? SP500 sıfırdan büyük, pozitif, yeşil. Dove sıfırdan küçük, aşağı kırmızı ve Nasdaq burada gördüğünüz gibi gri renkle geldi. Ama dediniz ki bu sabit kalan güzel görünmüyor. O zaman gelirsiniz arkadaşlar. Buradan isterseniz bunu kapatırsınız. Ve bu şekilde istediğiniz zaman renkleri de projeyi yayına vermeden evvel arzunuza göre değiştirerek bu şekilde çalışabilirsiniz. Böylece arkadaşlar bu SP500'ün bulunduğu yani ilk satırımızı sağlamış olduk. Bu satırdaki bütün elemanları yani oluşturduğumuz tüm layer'ları bir kompozisyon altında birleştirelim. Yani burada arrange compose diyelim. Tek bir kompozisyonumuz olsun. Buna asset 1 diyelim. Kompozisyon oluşturduğumuz zaman bu merkez noktası anchor point'i şöyle sahnenin ortasına yer alır. Onu uygun bir yere almak doğru olur arkadaşlar. Şimdi ilk satırı aldık. Yani buradaki bunu aldık. Bir sonraki satırı elde etmek için arkadaşlar şöyle yukarı alayım bunu. Copy diyeceğim. Paste edeceğim. Yapıştıracağım ve asset 2'yi oluşturacağım arkadaşlar. Asset 2'yi de şöyle alta taşıyayım. Tabii ki buradaki değerler birebir aynı olduğundan çok doğru görünmüyor. Ne yapacağız? Buradaki data mapping'den gelen değerlerin bir sonrakini almasını sağlayacağız. Bunu sağlayan da arkadaşlar buradaki item parametresidir. Item 1 dediğimiz zaman bir sonraki veriyi alır. Yazılmadığı zaman item 0 anlamına geliyor. Daha öncekinde yazmaya gerek duymamıştık ama şimdi yazmamız gerekiyor. Sign içinde aynısını yapıyoruz. Buraya item 1'i yapıştırıyoruz. Bunu yapıştırır yapıştırmaz dikkat ederseniz ok aşağı olmasına rağmen renk değişmedi. Neden? Çünkü rengi buradaki expression sağlıyordu. Expression'da bir düzenleme yapmamız lazım. Buradaki change'in yanına virgül 0,1 yazmamız gerekiyor. Buradaki sıfırın yanındaki 1 indisi belli ediyor arkadaşlar ve bir sonrakini aldığı için bu şekilde düzelmiş oldu. Ve aseti de gelerek buradan arkadaşlar ona da item 1'i yerleştirdiğimizde database'te şu iki satırı da burada hazırlamış olduk. Şimdi bu ikisi bu motion altında yer alıyor. Tabii ki bizim bu motion'ın background büyüklüğünde olması lazım. Onun için
buraları clip etmemiz, kesmemiz lazım, crop etmemiz lazım. Final Sticker'da Bounce seçeneğini işaretliyorum ve şu şekilde bu alanı sınırlıyorum arkadaşlar. Yani background imajım ne kullandıysam artık o ölçüde burayı arkadaşlar sınırlandırıyorum. Ve 3 aşağı 5 yukarıda esasında animasyonumu da yapacağım animasyonu da burada görmüş oluyoruz. Yani ilk önce SP500 gelecek ekranda, biraz duracak. Sonra o çıkınca Dove 30 gelecek ve o da daha sonradan çıkarak bu şekilde sırasıyla veriler akmış olacak arkadaşlar. Bu ikisini de şöyle main'de, ekranın dışında tutayım. Şimdi animasyona gelince arkadaşlar, animasyon işinde buradaki multitrack dediğimiz çok farklı animasyonları yüklediğimiz sistemimizi kullanacağız. Hemen Asset 1 için yeni bir animasyon oluşturacağım diyorum. Bunun ismi animasyon 1 olsun. Hemen bana bir timeline veriyor. Yani yeni bir timeline bu. Buna özel. Hemen o timeline'da da gidip ben loop'umu oluşturuyorum. Bir saniyelik bir animasyon bana yeter. Yani bir saniyede ekrana gelsin yazı ve orada kalsın. Benim için yeter. Şu gördüğünüz noktada ekranda kalmasını istiyorum. Burada AutoKey'i açıyorum ve ilk değerim olan SP500'ü buraya ekrana getiriyorum. Daha sonradan 0. kareye gidiyorum. Şöyle alt tarafta bunun ekranın dışında kalmasını sağlıyorum. Basit bir animasyon oluşmuş oldu. İkinci saniyede de ekrandan bunun 1.59 ya da 2. İkinci saniyede de bunun ekrandan çıkması gerekiyor. Hemen unutmadan da şu noktada da şöyle size keyframe'leri göstereyim. Şuraya da hemen kontrol tuşuyla basarak bir tane daha keyframe oluşturuyorum. Loop'un in'i ve out'unda da aynı değerin olmasını sağlıyorum. Buradaki fonksiyon parametresinde arkadaşlar farklı fonksiyonları seçerek ease in, ease out'u ayarlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak ve güzel bir animasyon hazırlamış olduk. Şimdi bu Asset 1 için, şu Asset 1 için hazırladığımız bir animasyon. Bunun aynısını Asset 2 için hazırlamamız gerekiyor. Bunun için arkadaşlar farklı bir yöntem uygulayacağız. Uğraşmayacağız. Burada bizim animasyonla ilgili presetlerimiz var. Yüksel preset. Burada hazır presetler var. Burada da Yüksel presete kendi animasyon presetlerimizi yükleyebiliyoruz. Geliyorum arkadaşlar, burada sağ mouse'a tıklayarak export preset diyorum ve o animasyonu export ettim. Sonra uygulayacak olduğum layer'ı seçtim. Kompozisyonu seçtim ve buradan apply dedim. Ve hiç uğraşmadan biraz evvel hazırladığım animasyonu böylece ikinci kompozisyona da uygulamış oldum. Bakın ikinci kompozisyonda aynı şekilde canlanmış oldu. Şimdi elimde 2 tane kompozisyonum ve 2 tane animasyonum var. Bu animasyonların ne zaman oynayacaklarını, ne zaman hareket edeceklerini belirlemem gerekiyor. Bu belirleme işlemini arkadaşlar buradaki behavior sistemiyle yapıyoruz. Behavior animasyonların behavior'ı. Hemen şuradan yeni bir behavior oluşturuyorum. Bakın burada bana select action dedi. Ne yapacak? Playleyecek. Yani bunun görevi playleme olacak. Peki bu hangi durumda playleyecek diye bana soruyor. Yani buraya bir event, bir olay belirle diyor. Hemen buradan sağ mouse'a insert diyorum. Final Sticker'ın, yani bu hazırladığımız motion'ın yayına girdiği an esasında playlemesi mantıklı. Yani bunda bir sorun olmaz. Fakat daha uygunu Asset 1'in layer olarak girdiği andır. Çünkü belki ileride bu kompozisyonların timeline'daki yerlerini değiştirebiliriz yani. Onun için buna okey diyorum. Sadece o değil, ikinci animasyon çıkarken bunun girmesi gerekiyor. Biri çıkarken biri girecek ya. O durumda da birden fazla eğer buna olay ekleyeceksek, event ekleyeceksek hemen buradan or'la
belli ediyoruz. Ya o durumda ya da Asset 2 animasyonunun finish sinyali verildiği zaman, yani çık sinyali verildiği zaman oyna diyoruz. Asset 2'de yaptığımız animasyona geliyoruz. Bu animasyon 2. Bu ne zaman oynayacak? Bu esasında tek bir zamanda oynuyor arkadaşlar. Animasyon 1, yani biraz evvel Asset 1'e uyguladığımız animasyon, şu gördüğünüz animasyon 1, finish sinyali verildiği zaman da o girecek. Yani kısacası finish sinyalleri verildiği zaman diğerlerini tetikliyorlar. Şimdi yayına geri dönelim. Grid'de hemen bu motion'ı yayına vereceğimiz tuşlarımızı oluşturalım. Yayından almak için buna stop eklememiz yeterli. Ve daha sonradan da buraya aksiyon olarak bu Asset 1'in animasyonunun finish sinyalini vereceğiz ya, biz elle verelim şimdilik. Finish sinyali verelim. Bir de animasyon 2 için finish sinyalini elle verelim. Şimdilik bununla idare edeceğiz. Şimdi yayına veriyoruz. Animasyon 1 layer gelir gelmez yayına soktu kendini. Ona çık sinyalini veriyoruz. Öteki giriyor. Animasyon 2 giriyor yani. Animasyon 2'ye çık sinyali veriyoruz. Animasyon 1 giriyor. Ve bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi birbirlerini finish sinyalleriyle animasyonların oynamasını sağladık. Tabi bizim burada 2 tane değil birçok verimiz var. Yani seçtiğimiz diğer veriler de var. Onların sırayla gelmesini sağlamamız lazım. Onun için şimdilik buradan çıkalım. Ve projemize geri dönelim. Projemizde arkadaşlar burada database'ten veri alan, yani data mapping'den veri alan bu tür yapılarda layer'ın behavior bölümünde bir sonraki veriyi alma ile ilgili behavior'larımız var. Biraz animasyon behavior'ları vardı. Bunlar da layer behavior'ları. Şuradan yeni bir behavior oluşturuyoruz. Select Action'da Next Item All Sources diyoruz. Yani bir sonraki database'deki veriyi al. Ne zaman alayım diyor. Ne zaman alabilir? Şöyle bir düşünelim. Animasyon ekrandan çıktığı zaman al. Nasılsa ekranda değilsin. Görmediğimiz bir an almış olursun. Doğru. Insert diyoruz. Find and Sticker. Asset 1. Asset 1'i yapıyoruz şu anda dikkat ederseniz. Animation Events. Animation 1. Layer Out. Yani şu gördüğünüz Asset 1'in animasyonu Layer Out olduğu zaman sen bir sonraki veriyi al. Fakat bir sonrakini alırsa Asset 2 olur zaten. Asset 2'deki veri olur. Esasında bunun 2 tane alması lazım. O zaman ne yapıyoruz? Bunu geliyoruz, copy diyoruz. Buraya bir daha yapıştırıyoruz. 2 tane oluyor. Ve bu 2 taneyi de arkadaşlar yine Asset 1 altındaki veri alan tüm layer'lara behavior olarak yapıştırıyoruz. Şimdi Asset 2'ye sıra geldi. Asset 2'de de benzerini yapacağız. Ne yapacağız? Diyeceğiz ki Next Item All Sources. Fakat senin event'ın, yani senin olayınsa bu sefer animasyon 2'nin ekrandan çıktığı, görünmediği zaman. Tabii sen bir sonrakini alırsan olmaz. Senin de 2 tane alman lazım. Ve bu 2 taneyi kopyalıyoruz. Diğer database'ten veri alan layer'lara yapıştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar tekrardan yayına verelim bakalım. SP500 geldi. Finish'i verdik. Dow 30 geldi. Finish'i verdik. Nasdaq geldi. Evet, sistemimiz çalışıyor. Gördüğünüz gibi bir sonraki veriyi alıyor. Şimdi bu bir sonraki veriyi alıyor ama böyle her seferinde biz grid'den bunları tıklayamayız herhalde. Bunu otomatik bir hale getirmemiz gerekiyor. O zaman bunu yapalım. Yani normalde bir
lover third falan veriyor olsak, haber giriyor olsak tamam olur da burada sistemin otomatik hale getirilmesi gerekiyor. Şimdi burada vereceğim ipucu birçok işleminizde kullanabilirsiniz. Dikkat etmenizi rica ediyorum. Şimdi Finance Sticker bizim Motion'ımızda. Hemen onun bu attribute alanının en altında Dynamic diye bir bölümümüz var. Buraya bir tane scalar oluşturuyoruz. Bu scalara hatta isim de vereyim ben. Timer. Timer'ı burada Select Track diyerek onun trağını belirliyoruz. Belirledikten sonra arkadaşlar burada yeni bir animasyon trağı oluşturuyoruz. Bunu da yine ben Timer diyeyim. Yeniden neden oluşturuyoruz burada timer'ı? Çünkü eğer main'de kalırsak main'in yani motion'ın 2 saniyelik süresiyle sınırlı oluruz. Ama yeni bir animasyon tırağı oluşturursak o animasyon tırağının süresini istediğimiz gibi elle ayarlayabiliriz. Mesela diyelim motion 2 saniyelik ama ben 10 saniyelik mesela diyelim bir tırak oluşturabilirim. Burada bu tırağı oluşturduktan sonra bir adım daha ileri giderek arkadaşlar burada track bölümüne geliyor ve yeni bir keyframe oluşturuyorum. Yani bu keyframe benim bu çalışmamda aslında şu gördüğünüz süre, başlangıçtan geçen süre aslında şey olacak, asetlerin, oradaki finans bilginin değişme süresi olacak arkadaşlar. Mesela diyelim şu anda 2 saniye aldım. 2 saniyede bir verinin değişmesini sağlayacağım nokta olacak. Bunu nasıl başaracağız? Bunu şöyle başaracağız arkadaşlar. Bizim buradaki Asset 1'deki animasyonumuz vardı ya, burada bakın finish diyor. Finish'te grid tuşu vardı. Grid tuşunu sileceğiz. Sen grid tuşuna basıldığı zaman değil, onun yerine bu Finance Sticker'da biraz evvel oluşturduğumuz timer'daki şuradaki keyframe'i, yani o key'in olduğu yere bak. O key'e ulaştığın zaman sen finish sinyali ver. Ve bunu arkadaşlar yine kopyalıyorum buradan. Asset 2'deki, animasyon 2'deki, finish'teki yine grid tuşuyla kontrol ediyorduk. Onun yerine yine bunu paste ediyorum. Yani bu her seferinde arkadaşlar o key'e ulaştığı zaman finish sinyalini verecek. Bunu yaparken ama her seferinde ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bu timer'ın da başa dönüp sarması lazım. Yani her seferinde bu timer'ın yeniden başlatılması lazım. Onun için de arkadaşlar şuraya hemen geliyorum. Şöyle restart diyorum. Sen her seferinde sıfırdan işte keyframe neredeyse oraya kadar say. Ne diyeceğiz o zaman buraya? O zaman buraya diyeceğiz ki insert diyeceğiz. Finance Ticker Asset 1 Animasyon 1 start ettiği zaman ya da animasyon 2 start ettiği zaman sen her seferinde baştan say. Evet, bu şekilde arkadaşlar güzel bir de timer'ımız oldu. Ümit ediyoruz. Geliyoruz buraya arkadaşlar. Bakın grid tuşları kayboldu. Çünkü artık onun yerine bizim sistemimiz kendisi 2 saniyede bir sonraki veriyi ekrana getiren bir sistem oluşturmuş oldu. Şimdi bunu birazcık daha güzelleştirelim. Yani daha ne kadar güzelleştirebiliriz? Yeterince güzel zaten diyebilirsiniz. Customize'a gidiyorum arkadaşlar. Customize'da yeni bir tane scalar oluşturuyorum ve buna rename ederek buna yine timer diyeyim. Bu timer'ı da mesela diyelim 1 saniye yapayım ki yaptığımız işlemin düzgün çalıştığını görün. Sonra arkadaşlar bu timer'ın keyframe vardı ya burada. Bu tırağı seçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi bu tırağın hemen şurada bir expression yazabileceğimiz bir alan olduğunu görüyoruz. Şöyle buradan işaretliyorum. Expression diyorum. Ve sen diyorum expression olarak bu yeni eklediğim timer'ı girdi olarak al.
Buraya da sadece attribute 0 diyorum. Yani attribute 0 zaten buradan gelen veri olacaktır. Ve bunu yaparak arkadaşlar, bunu gördüğünüz gibi istediğim yere hareket etmesini sağlayabiliyor. Artık yayına girerken arkadaşlar siz ister buradan rengi belirlersiniz, isterseniz buradan işte 3 saniyede bir dönsün dersiniz. Bu 3 saniyeye gider. İşte 2 saniye dersiniz, hangisini girerseniz burada o istediğiniz süreye kendisi gider. Yayına bakalım şimdi. Şöyle yayına verdiğimiz zaman artık 3 saniyede kendisi gidecektir. Ve yayında kullandığınız tüm işte renkleri, zamanlamayı falan hepsini artık siz buradan kontrol edebilirsiniz. Böylece CharacterWorks 2024 ile ilgili oldukça kapsamlı ve 2024'teki birçok özelliği kullandığımız güzel bir eğitim oldu. Umarım faydalı olur. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.